Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni güzel bir günden günaydın diyelim sizlere. Merhaba diyelim sizlere. Endonezya, Java adasından, Jakarta şehrinden sesleniyorum size. Yanımda Ahmet kardeşim var. Kendisi çok uzaklardan geldi benim yanıma. Türkiye'mizden geldi. Çok kıymetli bir kardeşimiz. Uzun zamandır konuşuyoruz. Planlı programlı bir şekilde çok güzel bir yere gideceğiz. Ama öncelikle kardeşimi size tanıtayım. Devamında röportaj yapacağız. Ahmet. Merhaba, ben Ahmet. Türkiye'den geliyorum. Hayırlısıyla bir yola çıktık Bekir kardeşimle. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah, inşallah diyelim. Efendim, kanala abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bekir Önal diyoruz, Endonezya diyoruz, başlasın aksiyon diyoruz. Başlıyoruz. Endonezya Java adası Jakarta'dan çıktık. Cirebon taraflarına geçtik sahilde. Arabamızla beraber gemiye bindik. Şimdi Sumatra adası Lampung sahiline doğru ilerliyoruz. Sonrasında Allah nasip ederse varacağımız hedefe doğru Palembang ve Palembang'ın Sumatra'nın içeriğine doğru Amazon ormanlarına doğru gideceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım, devam edelim. Geminin içerisinde her şey var. Aradığınız, istediğiniz her şey var. Kahvemizi alıyoruz, içeceklerimizi alıyoruz. İnsanlar bu şekilde yemeklerini yiyorlar. Toplum içerisinde fazla rahatsızlık vermek istemiyorum ama. Ya, tolong cukup. Sama. Kahvenin fiyatı 2 tanesi 40 lira. Nasıl? İyi, güzel. Ne olacak abi, kahve yani. Hadi bakalım, hayırlısı. Burada bak yine mor yumurtalar var, kaynatılmış satıyorlar. Yeah. Hello Seydi. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba tekrardan. Neredeyiz? Sumatra adasına yolculuk yapıyoruz. Videonun başında da söyledim size. Sumatra adası Palembang şehrine gidiyoruz efendim. Allah nasip ederse kazasız belasız, bu yandan demir bir yandan sallanıyor. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Yanımda değerli bir kardeşim var. Dedim ya size, uzun zamandır konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Evraklarını, dokümanlarını tutun da aile arasındaki iletişimlerine kadar her şeyi biz sağladık efendim. Kendileri anlatacak zaten, nereden tanıştılar, nasıl anlaşıyorlar, neden Endonezya, neden Endonezyalı bir bayanla evlilik gerçekleştirme planı yapıyor. Konu hakkında konuşacağız, dertleşeceğiz diyelim. Evet efendim, tabii ki çok sorulan bir soru var. Bekir kardeşim, seninle nasıl iletişime geçerim diye. Instagram'dan, Facebook'tan beni bulabilirsiniz Bekir Önal yazarak, ya da YouTube'da, Instagram'da, Facebook'a girdiğiniz zaman zaten, ya da videonun yorumlarında ya da açıklama kısmında WhatsApp numaram mevcut. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alırım. Çözebileceğimiz şeyse çözeriz. Yardımcı olacağımız varsa yardımcı oluruz. Çok insana destek olduk. Elimizden gelen desteği esirgemeyiz. Takipte kalmayı unutmayın efendim. Hemen ben direkt soruma geçiyorum. Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Her Nasıl şey 10 numara. Nasıl geçiyor yolculuk? 10 numara. Vallahi 10 numara. Ahmet, biliyorsun hani izleyicilerimiz, sen de uzun zamandır beni izliyorsun, Evet, değerli izliyorum. izleyicilerimiz seni tanımak isterler. Öncelikle birinci bölümümüz tanışma, yani seni tanıyacaklar, giriş gelişme sonuç icabında. Tamam. Seni bir tanıyalım. Nereden geliyorsun, nerelisin, kaç yaşındasın, biraz bilgi verir misin? Selamünaleyküm. Türkiye'den geliyorum. Uzun zamandan beri görüşüyorum eş olacak adayımla. İyiyiz, çok iyiyiz. Olay buralara kadar geldi. Bekir arkadaşımız sağ olsun elinden geldiğince yardım ediyor ve hiçbir sorun da çıkmıyor. Yani eğer şöyle söyleyeyim, bir sıkıntı, bir probleminiz olacağını düşünüyorsanız direkt Bekir'e gelin. Eyvallah, sağ olasın. Başka bir seçeneğiniz yok. Bütün problemleri çözüyor. Eyvallah. Peki Yani. Ahmet, kaç yaşındasın, ne iş yapıyorsun? 38 yaşındayım, kaynakçıyım. Yani mesleğim kaynakçı. Daha önce hiç evlilik yaptın mı? Yok, yapmadım. İyi ki de yapmamışım. Niye? Böyle bir eş adayım oldu. He, anladım. Yani iyi ki de yapmamışım Türkiye'de. Böyle bir eş adayım oldu. Çok iyi anlaşıyoruz. Ve neden daim... Endonezya? Neden Endonezyalı bir bayanla evlenme kararı aldın ve nasıl? Nasıl iletişim kurdun?
sosyal medya aracılığıyla kurdum. Hangi uygulama? Instagram. Instagram'dan mı? Instagram'dan. Instagram'dan buldum. Aşağı yukarı 1,5 yıl kadar tanışıyoruz. Son 5-6 ay kadar olay buralara geldi. Ve iyi ki de gelmiş. Yani Türkiye'deki eş adaylarını derseniz maddi ve maddi yönden çok sıkıntılı ve artı Neden yani hani neden Türkiye'de evlenmedin? Yaşın 38. yaşım 38, istekleri çok fazla. Ne isteği oldu mesela? Ev isteyen oldu. Evlenmeden ev isteyen oldu. Allah Allah. He. Bu yaşta. Evet. Normalde ikinci evliliğini yapanlar ev istiyor, araba istiyor. Senden ev mi istedi? Ev istediler. Kaç paralık? Nerede? Abi bugün yaşadığım şehirde 2 Hangi milyon şehirde? Manisa. Manisa'da. 2 milyondan aşağı ev yok. 2 milyonluk ev mi istedi senden? Ev olayında size bir şey söyleyeceğim birazdan. 2 Sen milyonluk ne ev istedi. Bazıları bana ne yaparsa anneme de onu yapacaksın dedi. Ne alakası var ya? Öyle Harbi abi. mi diyorsun? Harbi ciddiyim. Bana ne alıyorsan anneme de istiyorum. Aynen. Aa, başka? Neyse bu konuda söylenecek çok kelime Lütfen var da. söyle, lütfen söyle çünkü argo, beni... argo çıkar ağzımdan o yüzden. Yok küfür etme, o şekilde değil. Senin yaşamış oldukların burada insanlar izliyorlar. Hani gelen misafirler zaten işte bizim izleyicilerimiz tanımak istiyor. Yaşamış olduğu zorlukları anlatmanız lazım ki hayat hikayeleriyle zaten video başlıklarını etkiliyor. Sen hayatında yaşamış olduğun şeyleri anlatıyorsun. Hiç kimseyi karalayaraktan ya da kötü bir şey söyleyerekten değil, toplumu izah ederekten, kimseyi kötüleyerekten de değil, senin yaşamış olduğun kötülükleri, zorlukları topluma izah etmen lazım ki vay be ne hayatlar var desinler yani. Biz yoksa niye açtık YouTube kanalını? Yani. İnsanlar görsün kültür, gelenek, görenek, toplumun yaşam tarzı, biçimleri, senin hayat hikayen. İnsanların belki hani şunu demesine etken olabiliriz. Çok şükür. Yani çok şükür. İyi ki benim eşim, iyi ki benim evlendiğim Türk eşim böyle değil desinler istiyorum. Anladım. Çünkü kıymetini bilin eşinizin. Özellikle de Türkiye'den evlenen kardeşlerimize sesleniyorum, dostlarımıza sesleniyorum. Türkiye'den evlendiyseniz eşiniz Ahmet kardeşimiz, Mehmet, Hasan, Hüseyin'in kardeşimizin yaşadığı zorlukları size yaşatmadı. Yani örnek veriyorum, eş adayınız size bu şekilde bunları kardeşlerimizin başına gelen olayları getiren kadınlar gibi değiller. Onun için şükredelim diyorum. Yani kolay şeyler değil. Ben hayatımda hiç öyle bir şey duymadım açık konuşmak gerekirse. Daha öncesinde kız arkadaşlarım oldu veya tanıştığım arkadaşlar oldu. Hiç benden ev, araba, mal, mülk isteyen olmadı. Ben bir tek şeyde gördüm. Esra Erol'da senin maaşın benim arabamın mazotuna yetmez mevzusu var ya. Evet. Ben onu orada görmüştüm. La, oha falan demiştim. Şimdi ben bunları birebir insanlarla konuşurken gerçekten hani şey diyorum ya. Oha ya. Vallahi oha diyorum yani. Abi Neleri arsa mı var abi? satın alıyorsun, evlilik mi yapıyorsun? Şimdi bir abimiz benimle iletişime geçti. Devam edeceğiz röportaja da bunu söylemek istedim lafın üzerine. Kimseyi kötülemiyoruz. Bakın yorumlarda bazı kadınlar yeni girenler videoya vay sen ne yapıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun, araştırılsın bu arkadaş falan diyenler var. Neyini araştıracaksınız anlamadım yani. Burada hayat hikayelerini paylaşıyoruz. İnsanlar kendileri evlilik kararı alıp geliyorlar. Burada rehberlik yapıyoruz. Ben bunu videoda paylaşsam ne, paylaşmasam ne? Yalan yok, dolan yok. Biz dizi çevirmiyoruz. Burada insanların hayat hikayelerini, yaşadıkları doğru şeyleri anlatıyoruz. Bu adam yalan olsa kameranın karşısına geçip 50.000 insana bunu söyleyecek kadar rahat olamaz. Ve annesi izliyor, babası izliyor, ailen izliyor, Evet. herkes izliyor. Şimdi bu adamı izliyorlar, akrabaları izliyorlar, yaşadıklarını kameranın arkasında hüngür hüngür ağlıyorlar evlerinde, üzülüyorlar. Neden? 38 yaşına gelmiş bir adam Evet. ne zorluklar yaşayaraktan ailesi yetiştirmiş bir adam mutlu olamamış. Olamadım. Mutluluk sadece Evlenmekte değil, kafaya uygun birini bulmakta. yani malını mülkünü o mutluluk olacak diye verirsen evlendikten sonra huzursuzluk çıkıyor. Evlenmelerin, boşanmaların analiz sistemlerinde var. Bakın araştırın. Aile Bakanlığı abi ben buradan Aile Bakanlığı'na da söylemek isterim. Yani eğer keşke birini tanısam diyeceğim şey şu.
Neden bu kadar boşanmalar çoğaldı? Neden bu kadar boşanmalar çoğaldı? En başlıca nedeni 1. Maddiyat, 2. Sosyal medya. Yani çok fazla sıkıntılar var. Türkiye'de analiz sistemlerinde de gözüküyor. Boşanmalar inanılmaz patlamış. Evet. Yani yeni evlenenler bir yıl, 2 yıl durmuyorlar bile. Çatır çatır boşanıyorlar. Bu da %50. %50'si boşanıyor. %50'si sabit kalıyor. Ve huzursuzluk had safhada. Ekonomik nedenler. Ekonomik nedenlerle Maalesef. ve sözünü kesiyorum. Benim bildiğim kadarıyla şu anda kanunlar bir yıldan evlenip de bir yıldan önce boşanamıyorsun. Boşanmalar var. Çekişmeli diye geçiyor. Sonra dosyayı içeriye Evet. veriyorsun. Boşanmalar var. Öğrendik. Avukatlarımız da bu konu hakkında bilgi veriyorlar bize. Sen devam et istersen. Valla şu anki eş adayımla çok memnunum. Kafalarımız uyuşuyor. İnşallah bir ömür boyu... Korkmuyor musun? Mesela sana Hayır. diyecekler izleyicilerimiz. Korkmuyor musun? Dilini bilmiyorsun. Kültürünü bilmiyorsun. Yöresini bilmiyorsun. Ülkesine ilk defa geldin kardeşim. Diyecekler. Yani başka şey de Diyecekler. derler. Derler İlla abi ki derler diyor yani. İyi ki der. Ne Sonuçta yapacaksın? diyecekler Yani tabii onlara ki. bir cevabın var mı? Valla korku olsa da olmasa da fark etmiyor. Yanınıza alacağınız bilen birini gideceğiniz. Olay bu. Yani Ondan değil. başka şey değil. Şunu demek istiyorum Ahmet. Yarın bir gün pişman olacağın bir şey yapma. Hayır pişman olacağım bir şey yok. İlk zaten karşındaki insanla konuşuyorsun, anlaşıyorsun bir şekilde. Karşındaki insanı tanıyorsun zaten. Yani o sana güven verdiğinde zaten gözün kapalı gidiyorsun. Yani onda sorun yok. Yani nasıl diyeyim ben, korkmuşsun ya da korkmamışsın şeyi yok burada. Gözünü kapattıysan, kararttıysan, karşındaki kişiyle kafan uyuşuyorsa, gönlüne sığıyorsa yürüyeceksin arkadaşım. Sonradan pişman olmaktansa en baştan pişman olmak daha iyi. Yani şunu diyor musun? Mesela mantıken de maddiyeten de yani maddiyeten de burası sana mı daha uygun geldi? Bunu mu Burası diyorsun? daha uygun geldi ve Türk hepsinden kastım yok. Bazı Türk kadınları sadece çıkar ve menfaat ilişkisi kuruyor. Şimdi şunu diyelim. Her yerde, her ülkede iyiler ve kötüler var. İlla ki var. Her iyiler ve kötüleri de seçemiyoruz, tanıyamıyoruz. Onun için de iyi araştırma yapmak lazım. Evet, tabii ki. Sen eş adayını iyi araştırdın, Evet, senin sayende araştırdım. iyi araştırdın, destek aldın, evlilik kararı aldın, netleştirdin. Netleştirdim. Ona göre de çıktın geldin, harcamalarını yaptın. Ne kadar? 350 bin lira mı harcadın? Evet. Toplam düğünü, uçak bileti, mehiri, bütün masraflar 350 bin TL. Yani hemen hemen 10 bin dolar. Sen bu kadar masraf yapmışsın. Türkiye'de de bunun 2 katını yapardın. Açık konuşmak gerekirse. Fazlası çıkardım. Ben çünkü kendi kardeşimden örnek veriyorum. Babam 1,5 milyon falan harcadı. Daha da fazla harcayabilenler var. Daha az da harcayanlar var. Düğün artık ülkemizde şeye dönmüş. Ticarete. Evet. Yani bunu kız evi ailesi de istiyor. Erkek evi ailesi de gösteriş yapmak istiyor. Aslında yeni nesil, yeni toplum, aklı selim insanlar, gençler şunu diyorlar. Abi yeter artık. Yeter artık. Evet. Yani evlilik bir ticaret olmaması lazım. Yani düğün, dernek yapılsın ama ben gördüm altın varaklar, Evet. çaraklar, şu kadar, bu kadar sen- falan. Gerdanlık taç. Adam mesela geçen çocuğu doğurmuş kadın. Çocuğunun kaç kilo doğurduysa o kadar altın almış. Yani bunların alabilenler var. Var. Alsın, helal olsun. Sıkıntı yok. Kendine yatırım yapıyor ama ya alamayanlar varsa Yani. onu görüp de sosyal medyada ben de onu istiyorum. Diyen çok. Var ya Instagram'da YouTube'a girin Allah'ınızı seviyorsanız eğer yalan söylüyorsam bir bakın ya. Bana ne ya? Bana ne? İnmem ben bu arabadan ya. İnmem ya. Bana söz verdiniz ya. Evet. Şu kadar altın istiyorum ya falan deyip de çat. Ortalığı karıştıranlar var. Siz sadece bunu görünen kısmı. Şimdi Türkiye'mizde Narin'de bir kız kardeşimiz Diyarbakır'da kayboldu. Evet. İnşallah sağ salim bulurlar diye dua ediyoruz. İnşallah. Siz sadece bir tane çocuğu biliyorsunuz kaybolduğunu. Türkiye'de yıllık 8.000 çocuk kayboluyormuş ya. Ya ben bunu da araştırdım. Yani okudum, araştırdım, gördüm. Gazeteciler de gösteriyor. 8.000 çocuk yılda kayboluyor. Hangi biri haber oluyor? Kimsenin haberi olmuyor. Onun gibi bir şey. Şimdi sen sadece o görmüş olduğun şeyleri anlatıyorsun. Ya görmediklerimiz. Görmediklerimiz.
Yani insanlar yaşadıklarını anlatır, dertlerini anlatır, paylaşır. Evlilik aslında hani diyor ya, hastalıkta, sağlıkta, Evet. iyilikte, kötülükte, Kötülükte. kötü zamanda beraber olacağımıza söz veriyor. Ya kardeşim, sen başta hasta ediyorsun adamı zaten. Yani. Sen Evet. adamı hasta ediyorsun zaten. Evet. Düğün yaparken adam hasta oluyor. Borca giriyor, krediler çekiliyor. Hiçbir şekilde. Ya ben yemin ediyorum binlerce insana destek oldum. Bakın, çok ciddiyim Ahmet. Ve bu insanların en büyük nedeni, bu insanların Endonezya'ya gelmelerinin en büyük nedeni maddiyat. Maddiyat. Vallahi billahi bakın, maddiyat. Çok seviyorum abi diyor. Kız da beni seviyor diyor. Annesi diyor şu kadar bilezik istedi. Olmadı iş diyor. Neden abi? Yani her şey Neden maddiyata neden bu bakıyor. inatçılık? Neden, derdiniz ne? Bu Türk milletini neden bu şekilde yıldırdınız evlilikle? Allah. Ve aklı selim dediğimiz var ya, hani İstanbul'da yaşayan beyaz yaka gençler artık dost hayatı yaşar oldu. İslami yönden evlilik kalktı artık. Adamlar dost hayatı yaşıyor. Var, benim arkadaşlarım da var yani. Üzülüyorum. Adam diyor evlenemiyoruz diyor. Dini nikah kıymış. Yani bazıları dini nikah hiç kıymamış. Dost hayatı yaşıyor. Tanıdıklarımız da var. Onlara da beni ilgilendirmez. Bana ne? Tabii Ama ki. şu beni ilgilendirir. Toplumun düzeni bozuluyor. Bozuldu Anladın zaten. mı? Türk milletinin düzeni bozuluyor artık. Yani bunu düzene getirecek kişi ve kişiler, bunu bakanlıklar yapar. Aile Bakanlığı yapar. Ne yapacak? Araştırmalarını yapacak, analizlerini yapacak. Bu insanlar neden çok boşanma var? Neden bu insanlar, özellikle eşler, birbirlerini aldatıyorlar? Dertleri ne? Neden sevgi bitti, huzur kalmadı evlerde? İstekleri ne? Maddi. Maddiyat abi. Maddiyat bir. Zaten evlenirken canım cicim aylarında acısını hissetmezsin. Tabii ki. Bakın, kendinize yalan söylemeyin. Kendinize yalan söylemeyin. Canım cicim aylarında o harcadığınız milyonlarca TL acı hissetmezsiniz. Bir ay sonra acısını hissedersiniz krediyi öderken. Evet. Bu insanlar bunun derdinden dolayı Endonezya'ya geliyorlar. Ha, tamahkar Endonezyalılar var. Tamah etmeyen, ev isteyenler de var. Özellikle bir hafta önce Yunus kardeşimle arabayla onları aldım. Jakarta'ya doğru geliyorum. Yolda işte 1000 kilometreden sonra bir telefon geldi. Kardeşim böyle böyle, ben evet buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? WhatsApp'tan iletişime geçti. Bir hanımefendi var dedi, rica edeceğim dedi, ya anlaşamadık dedi, bir şey dedi ama dedi. Tamam dedim, tarihini belirleyelim falan. Kadını bağladı WhatsApp'a bir anda. Kadın dedi ki, Endonezyalı kadın, bakın her yerde iyiler var. Her yerde kötüler var dememin nedeni bu. Kadın ne dedi biliyor musunuz? İlk defa duydum bunu. Bana dedi bir tane ev alsın dedi, mehir olarak dedi. Hı. Dedim kadına dediğim şey şu. Kaç yaşındasın dedim. 50 yaşındayım. Sen dedim bu yaş sen dedim bu yaştan sonra mehir olarak 50 ev mi istiyorsun dedim. Utanmıyor mu dedim ya. Ayıp değil mi dedim abla. Millet dedim 10 gram altın mehir tamah ediyor. Bu adam dedim buraya çıkıp gelecek, bu kadar masraf yapacak dedim. Yani. Ne dedi bana biliyor musun? Ben onu zengin sanıyordum yavrum dedi. Dedim zengin mi dedi. Abi dedi sen hiç konuşmadın mı bununla dedim. Bir yıldır konuşuyoruz diyor. Ne, nasıl anlattın sen dedim. Nasıl konuşuyorsun? Google çevir üzerinden konuşuyoruz. Sen dedim zengin sanıyormuş, bir de ev istiyormuş. Tamam kardeşim teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık dedi. Kadını da kapattı. Engellemiş kadını. Yani bunun gibi şeyleri her yerde görebiliriz ve duyabiliriz. Örnek anlatıyorum size. İsim vermedim. Kişileri de itham etmedim, yani yanlış bir şey söylemedim, isim vermedim. Evet. Videoyu izlerim yine, tekrar da isim vermeyeyim ama dikkat edelim çünkü insanların özel hayatlarını Tabii da anlatıyoruz ama isim vermeden, çünkü genel olarak anlatmaya çalışıyorum. Burada da var, onu da demek istiyorum. Yani Endonezya'da yok diye bir şey yok, burada da var, Endonezya'da da var, bütün ülkede, bütün dünyada da var, her yerde var. Yani şunu söylemek istiyorum, araştırmayı iyi yapmak lazım Ahmet. Sen Tabii ki. onu yaptın ve Yaptım. Geldim. Ailenin rızasını aldın mı? Aldım. Aileleri tanıştırdım birbirleriyle. Aile konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Kızla da benim aramda herhangi bir sıkıntı yok. Ha, şöyle bir şey var. Eşinin adı ne? Eş adayının? Lisa. Lisa de, kız deme de he. Lisa. Eş adayımın ismi Lisa. Şöyle bir şey var. Benim gibi hareket edenlere, çeviri olarak kullananlara bir tavsiyem olacak. Her çeviri yanlış anlamayın. Bazen çeviriler, siz A yazarsınız, karşı tarafa B diye gider. Ters düşebilirsiniz. O yüzden dikkatli davranın. Her yazılan şeye agresif davranmayın. Sorgulayın. Biz bu hataya düştük ilk başlarda. Sorun yaşadık.
Sonradan fark ettik ki çeviriden kaynaklı olan bir şey olduğunu fark ettik. Şu anda herhangi bir sorun yok. Ters bir kelime geldiğinde birbirimizi sorguluyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Şu anda da çok iyiyiz. Yola devam ediyoruz. Allah nasip ederse yarın sabah karşılaşacağız. İnşallah. İnşallah. Peki Ahmet, sana soracaklardır. Ahmet, Endonezya'da mı yaşama kararı aldınız yoksa Türkiye'de mi? Ya şu anda kararımız Türkiye'ye geri dönmek. Ha, ileride ne olur ne biter orası Allah nasip artık. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Pekala, senin değerli izleyicilerimize söylemek istediğin, içinden gelen, hani bu kadar konuştuk, bir şey var mı? Hani bunu da paylaşayım abi. Hayatımda şurada başıma geldi. Sizin başınıza gelirse şöyle yapın ya da başınıza gelmesin diye bunu dikkat edin dediğim bir şey var mı? Valla eğer Endonezyalı bir eş adayı seçerseniz ilk önce her şeyi konuşun. Her şeyi açık ve net bir şekilde konuşun. Doğruları söyleyin. Herhangi bir yalan söylerseniz ileride başınız ağrır. Veyahut da karşı tarafında ağrır. Yalancının Ya. mumu yastığa kadar yanar. Hayatınızda ne yaşadıysanız iyi ya da kötü onları söyleyin. Sonuçta bu sizin yarın bir gün eşiniz olacak. Ama şöyle bir şey var. Eksik anlatırsanız başkasından duyarsa size karşı güvende sarsılır. Evet. O yüzden çok dikkatli edin bazı şeylere. Anladım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Buradan annene, ailene, Aileme, sevdiklerine, arkadaşlarıma, İlhan Sadıcım var. Sağ olsun çok destekçi oldu. Onda teşekkür ediyorum. kız kardeşlerine Kız de kardeşlerime de selamım var. annesi dedi ki, Bekir oğlum dedi, Ahmet önce sana, önce Allah'a sonra sana emanet dedi. Başımın üstünde yeri var. İnşallah her zaman olduğu gibi tek kişi geldin, iki kişi Tek gideceksin inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Efendim, dualarınızı eksik etmeyin. Sizlerin dualarıyla yollarımız, kapılarımız düzgün bir şekilde açılıyor. İnşallah diyelim. Hayırlısıyla bu iş olacak diyelim. İnşallah kazasız belasız binlerce kilometreyi aşacağız diyelim. Nasip olursa toplam hesaplamama göre 3500 kilometre yol yapacağız. İnşallah. Git gel yani, oralarda dolaş. 10 gün yokuz. Zafer ben gelirken yine ateşliydi. Maalesef havalardan dolayıdır herhalde. Geçmiş olsun. Aklım onunla ama olsun, inşallah en kısa zamanda düzelecek. Buradan bizi izleyenlere, değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu yeni gelen dostlarımız varsa, yeni izleyenler varsa yanlış anlayarak izlemesin. Düzgün bir şekilde izlerlerse, geçmişi araştıraraktan bu adam kim, bu adam ne istiyor, bu adam ne yapmaya çalışıyor, neden bu videoları çekiyor derse anlatılır, anlaşılır. Ben tekrar ediyorum, kimseye eş adayı bulmuyorum. Ahmet, Mehmet, Hasan, Kemal, Hüseyin, Necati, kimse ya da Leyla, bunlar kişiler kendileri sosyal medya Evet. üzerinden buluyorlar. Evlilik Doğrudur. kararı alıyorlar. Sonrasında da Senin iletişim. benimle iletişime geçiyorlar. Benimle nasıl iletişime geçtin? Instagram üzerinden Akisarlı. Şaban abi. Yani Şaban abi. Onunla iletişime geçtim ilk önce. Ondan sonra seni önerdi. Bir sıkıntı, bir problem yaşamak istemiyorsan dedi. Tabiri caizse nasıl diyeyim? Tabii önceden 1,5 yıldır Evet. izliyordun videoyu. İzliyordum. Daha önceden izliyordum da yani seninle birebir diyalog kuran insanlarla bir ilk önce iletişime geçtim. Araştırmış. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye. hı. Ya çünkü bizim Buradan Türkiye Şaban abi de selam olsun. Kendisi çok benim için önemli bir insandır. Ali abi, Şaban abi, Yavuz abi, hani Nadir abi, benim için özel insanlar var. Özellikle de ismini sayamadığım dostlarımız görevinden dolayı sağlam adamlar var. Hepsine selam olsun. Onların destekleri de çok fazla. Çok fazla tavsiye ediyorlar. İşte Bekir kardeşimizle gidersen iş bitirir falan. Evet, ya İş bana da öyle bitiren dendi. Bekir. Yani Endonezya Fatih'i diyor Şaban abi genelde bana. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Sağ olasın. Efendim, izlediniz. Teşekkür ederim. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Eğer varsa bir sıkıntı, problem, eğer ki kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtin tabi, ama kafanıza takılan bir şey varsa ön yargısız, Bekir bunu neden yaptın, neden böyle yapıyorsun dersen, açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Ben hiçbir şey yanlış yapmam Allah'ın izniyle. Bakın,
hiçbir şekilde bildiğim şeylerin hepsi doğru. Yanlış yapmam. Yanlış yapıyorsam da itiraf ederim, özür dilerim. Öyle de bir insanım. Lütfen varsa bir kötü niyetim ya da sizin bildiğiniz kötü bir şey, WhatsApp'tan benimle iletişime geçin. Kimseden saklım, gizlim yok. Her şeyi anlatıyorum, her şeyi açıklıyorum, her şeyi söylüyorum. Bunu da söyleyeyim size. Endonezya'yı da seviyorum, Türkiye'yi de seviyorum. Kimseyi de kötülemiyorum. Burada olanları, her şeyi gün yüzüne çıkarıyoruz, anlatıyoruz. Nasıl Türkiye'mizde iyiler, kötüler varsa burada da iyiler, kötüler var. Araştırmanızı yapın, tedbirinizi alın, öyle gelin, işlemlerinize başlayın. Hani diyoruz ya, Narin kardeşimiz başına gelenler maalesef Endonezya'da da var, Hindistan'da da var. Maalesef her yerde oluyor. Toplumun yoğun olduğu yerlerde her şey olabilir. Aman dikkat diyelim. Çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkalım. Benim en hassas olduğum şey çocuk abi. Çok hassasım. Allah hastalara şifa, dertlilere derman olsun. Kimseye de evlat acısı yaşatmasın diyelim. İnşallah. Saygılarımı, selamlarımı sunuyorum efendim. İlk bölümü bitirelim. Bitirelim. İkinci bölümde görüşürüz efendim. Yolculuğa devam edeceğiz. Aralıklarla güzel görüntüler ilerleyen bölümlerde olacak. Buluşma var. Ya. Buluşma gerçekleşecek. Buluşmada da harika böyle duygusal heyecanlıyım ya. duygusal anlara şahit olacağız diyelim. Düğün şahidi de olacağız bu arada. Güzel bir düğün, büyük bir düğün bizi bekliyor. Spoiler İnşallah. verdik. Evet. Cansınız. Hoşça kalın. Sampai jumpa. Bir Sampai jumpa yapsana. Şöyle bak. Bekir Önal. Bekir Önal. Şöyle bak şu şekilde de Tamam. Ahmet. Öğrenemedin mi? O kadar izliyorsun da. Şu şekilde. Bekir Önal diyoruz. Bekir Önal. Sampai jumpa.